Neden kimse Matrix'ten kaçamıyor? Bölüm 2. Merhaba, ben Mari Sıvaru. Bunlar, neden kimsenin Matrix'ten kaçamayacağına dair videoma eklemek istediğim birkaç yorum. Şu anda o videonun linkini buraya bırakıyorum. Matrix'in temel kavramının, benden önce pek çok kişinin tanımladığı gibi ve Matrix film serisinde olduğu gibi, dünya alemindeki her şeyi aydan yayılan bir tür dijital veya bilgisayar projeksiyonu olarak ifade ettiğini biliyorum. Ancak, varoluşun dijital kısmında, yani dünyadaki bazı teorik bilim adamlarının tanımladığı gibi her şeyin sayısal bir değere ya da bir simülasyona sahip olduğu dijital kısmında pek çok doğruluk payı olsa da, 1999 tarihli Matrix filmiyle olan benzerlik temelde maddeden yapılmış olan her şeyin aynı zamanda enerjiden de yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır, çünkü bunlar aynı şeydir. Ve her şey, her parçacık ve her enerji zerresi, etrafındaki diğer tüm parçacıklarla sayısal bir değere ve matematiksel bir ilişkiye sahiptir. Öyle ki bilinç, birlik, yerçekimi ve sayısal evren adlı videomda anlattığım gibi, madde ve enerji birçok yıldız ırkı tarafından çok yüksek teknoloji kullanılarak manipüle edilebilmektedir. Ancak bu katı ve gerçek sayısal evrenin yanı sıra, özellikle bahsettiğim şey, varlığımızın algısını, farkındalığını ve kendisi gibi diğer varlıklarla yaptığı anlaşmaları kullanarak kendisi için oluşturduğu veya tezahür ettirdiği tüm dünya veya evrendir. Herhangi bir bilinçli yaratığın içine dalmışçasına deneyimlediği evren, dünya ya da çevreyi kastediyorum. Çünkü bu, bilinçli yaratığın zihninin, yaratığın zihniyetinin doğrudan bir yansıması olarak onun dışındaki her şeyi yaratmasıdır. Daha basit bir ifadeyle, Matrix olarak bahsettiğim şey zihinlerimizin yarattığıdır ve her ne kadar bağlantılı olsalar ve her zaman bağlantılı olacak olsalar da, gerçek sayısal evren değildir. Her bilinçli yaratık, zihnini kullanmadan önce öğrendiklerini kullanarak, yalnızca kendisini çevreleyen dünya olarak algıladığı şeyi yorumlayabildiğinden, etrafındaki her şeyin şeklini yorumlayan ve yaratığın kim olduğuna bağlı olarak ona bir değer veren şey budur. Eski bir örneği kullanırsak, basit bir sandalye bir insan için üzerine oturulacak bir mobilya parçasıdır. Bir kedi için yatak, bir termit için yiyecek, bir karınca için ise bir dağdır. Yani, bahsettiğim Matrix, içinde bulunduğumuz aynı dünyayı paylaşan diğer varlıklarla üzerinde anlaştığımız ortak değerleri ve yorumları kullanarak hepimizin yarattığı Matrix'tir. Ancak her bilinçli yaratık, etrafındaki diğer insanların kendileri için yarattıkları dünyayla pek çok benzerlik içerse de, kendine özgü bir dünya yaratacaktır. Her bilinçli yaratık veya kişi kendine özgü bir dikkat noktasına sahip olduğundan, etraflarındaki dünyayı aynı şekilde gören, yorumlayan ve tezahür ettiren iki özne olamaz. Her yaratık, kendine özgü dikkat noktası, tüm yorumları ve çevresini ve etrafındaki dünyayı görme biçimiyle, ne ve kim olduğunu tanımlar, ego benliğinin dayandığı her şeyi oluşturur, dolayısıyla kimliğini yaratır. Kimliği bilinçli yaratığın deneyimi tarafından yaratıldığı için, tüm değerleri, zihniyeti ve kişiliği yaratığın kişisel matris sistemini oluşturacaktır. Ve bu tam olarak geçmiş videomda bahsettiğim Matrix'tir, sayısal olan değil. Her yaratık kendi matriksi olduğu için, onu tanımlayan şeylerin çoğunu algı anlaşmalarıyla diğer benzer yaratıklarla paylaşıyor olsa da, nereye giderse gitsin bu kişisel matriksi de beraberinde götürecektir. Ve onunla birlikte, özne her zaman çevresini, en başta kendi ego kimliğini oluşturan tüm değerlerinden oluşan algı merceğiyle yorumlayacaktır. Kimsenin Matrix'ten kaçamayacağını söylememin nedeni, her bilinçli yaratığın kendi matriksi olmasıdır, bu nedenle kendisinden kaçamaz. Yaratık nereye giderse gitsin her zaman matriksini de beraberinde götürecektir. Bu, Galaktik Federasyon'un insanları basitçe dünyadan kurtarıp galakside özgürce dolaşmalarına izin verememesinin çok güçlü bir nedenidir çünkü gittikleri her yere pek de gelişmiş olmayan tüm değerlerini ihraç edeceklerdir. Kabul edelim ki, dünyadaki insanların çoğu yıldızlar arası olmaya hazır değildir. Kötü alışkanlıklarla doludurlar ve hepsini çok iyi bildiğiniz için bunları sizin için sıralamama gerek yok. Galaksideki tüm insan ve Lyrian uygarlıklarında ortak olan pek çok unsur olmasına rağmen, dünya uygarlığı ve kültürü bu gezegene özgüdür ve pek çok şey o kadar da iyi olmadığından, ifademi hafifletmek için,
olduğu yerde kalmalıdır. Ancak burada, dünya matriksini ve onu tanımlayan her şeyi ihraç etmemekten bahsediyorum. Getirdiği her şeyle birlikte yıldızlar arası olmaya fazlasıyla hazır olan bireysel insanlardan bahsetmiyorum. Bu insanlar, çoğunlukla yıldız tohumları, nüfusun geri kalanı için rehber olarak görülüyorlar çünkü değerleri ve etik anlayışları nüfusun geri kalanından çok daha ileridir. Ve onlar sadece fiziksel federasyon tarafından değil, daha yüksek varoluş düzlemlerinden, ruhani alemlerden gelen rehberler olarak görülürler. Bu rehberlerin kendi seçimleriyle orada bulundukları söylenir çünkü diğer daha az gelişmiş ruhlara yardım etmek isterler çünkü onlar zaten ruh yolculuklarında ilerlemişlerdir ve yolu bilirler. Buradaki sorun şudur, federasyonun bazı kısıtlamaları mantıklı olsa da, örneğin kendi başlarına evrimleşene kadar insanlığın en kötü kısmını dünyada tutmaya çalışanlar gibi, federasyonun kısıtlamaları aynı zamanda çok daha ileri ruh gruplarına çok adaletsiz ve etik olmayan bir şekilde dayatılmaktadır. Federasyon, bir grup ruhun dünyada enkarne olmaya karar verdiklerinde neyin peşinde olduklarını bildiklerini söyleyerek kendini haklı çıkarmakta ve bu ruhların kendi başlarına ve özgür bir şekilde genişleyebilme ve evrimleşebilme ihtiyaçlarını göz ardı etmektedir. Çünkü bu kısıtlamalar onları nüfusun geri kalanıyla aynı seviyeye getirmektedir. Oysa aslında etik ve değerleri çok daha ileri olduğu için onlara ortalama muamelesi yapılamaz. Ve bu gelişmiş ruhların birçoğu dünyadaki yaşamdan bıkmış ve yıldız ailelerine geri dönmek istiyor olabilir. Federasyonun kısıtlamaları onları adil olmayan bir şekilde hapiste tutuyor, çünkü çoğu yıldız ailelerine geri dönmeden önce enkarnasyonlarını orada tamamlayacak. Ama neden hiç kimsenin matristen kaçamayacağına geri dönecek olursak, hiç kimsenin kendi kişisel matriksinden kaçamayacağından bahsediyordum çünkü o kişisel matriks kendileridir. Ancak bu aynı zamanda çok iyi bir şey olarak da görülebilir çünkü her bilinçli insanın kendi dünyası, kendi matriksi üzerinde tam kontrole sahip olduğu anlamına gelir. Çünkü bu kişisel matriksten asla kaçamayacak olsalar da, yapabilecekleri şey sadece bir sonraki yaşamda değil, şimdi başlayarak ve şu anki enkarnasyon sırasında çok daha iyi bir kişisel matriks oluşturmak üzere evrimleşmektir. Her bilinçli yaratığın yapması gereken tek şey kendi üzerinde çalışmak, ruhunu inşa etmek için çalışmaktır ve etrafında algıladığı dünya buna göre değişecektir. Ego benliğinin dışında olarak algıladığı her şey gerçekte sadece bir ayna yaratımı, o ruhun gerçekte kim olduğunun bir yansımasıdır. Ve gerçek anlamda Matrix'ten kaçmanın bir şekli vardır ve bu da egoyu aşmak ama asla reddetmemek, onu öznenin kim olduğunun bir parçası olarak dahil etmek ve özümsemektir. Olduğu kişi olarak değil, ama çok daha fazlası olduğu için bir parçası olarak. Ve bir ruh eterik alemlerde daha yüksek varoluş düzlemlerindeyken, kaynağa çok daha yakın olduklarından, bu ego benliğinin çoğu çözülür. Her ne kadar orada bile bir tür algı anlaşmaları olması gerekse de, bunlar burada varoluşun daha düşük fiziksel alemlerinde sahip olduğumuz ve paylaştığımız algı anlaşmalarına kıyasla son derece ileri düzeyde olacaktır. Bunların da bir çeşit matrix olduğu söylenebilir. Öyle ya da böyle, kendimizden, kim olduğumuzdan kaçamayız ama daha iyi bir kişisel ve kolektif matrix yaratabilmek için kendimizi evrimleştirebiliriz. Ve bu, Matrix'ten kaçmak için yeterince iyi olabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bilge olun. Sevgilerimle. Mari Sıvaru.